Herkese merhaba. Sıla bebeğin yapımına devam ediyorum. Bu bölümde gövdesini yapacağız. Bacaklarını örmüştük, kollarını da yaptık. Gövdesini yapacağız. Bebeğimin boyu 30 santim. Her videoda söylüyorum. Tekrar tekrar. Ama yine de yorumlarda soruyorsunuz arkadaşlar. Videoların başını izlerseniz ilk bölümde daha detaylı, diğer bölümlerin başında da bebeğim hakkında kısaca bilgi veriyorum. Döner kafa şeklinde çalıştım. Çapraz sık iğne tekniğiyle ördüm. Kollarında ve boynunda tel kullandım arkadaşlar. Şimdi gövde yapımına geçmeden önce sizden tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olmanızı istiyorum. Yorum ve beğeni yaparak da bana destek olabilirsiniz. Şimdi hemen gövde yapımına başlıyorum. Bacakları ve kolları hazırladık birinci bölümde. Şimdi arkadaşlar kollara ben tel yerleştiriyorum. Elyaf koymuyorum. Eğer tel yerleştirmeyecekseniz, kullanmayacaksanız, ama tavsiye ederim kullanmanızı, buraya az bir miktar elyaf yerleştirebilirsiniz. Şimdi bacakları ördük. Beyaz ipe geçeceğim. Birinin ipini koparmıştık arkadaşlar. Bakın kesmiştik düğüm atıp. Diğerini burada bıraktık. Beyaz ipe geçeceğim için bunu da kestim arkadaşlar. Düğüm atmadım. Sağ bacak bu. Şimdi şöyle bu son sık iğneye burada 2 4 6 8 10 sık iğne yapıp bırakmıştık. Son sık iğneye şöyle tığımı geçirdim dibine. Beyaz ipimi aldım. Buradan geçirdim. 1 2 3 tane zincir çektim. Ten rengi ipi çekiyorum. Beyaz iple ikisini düğümleyeceğim. 3 zincir çektim. İşareti artık alıyorum buradan. İşaretlerimi çıkarıyorum. Sol bacakta bitiş noktasının hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Şu ipi arkadaşlar birkaç sık iğne yürütelim içten. Buraya battım. Burada bacaklarda 24 sık iğnemiz var. 24 sık iğneyi bu bacaktan öreceğim. ...24. Şimdi buraya geldim. Zincirin üzerine 3 zincirim var. Şöyle zincirin ön tarafından batıyorum. Tek kanadına 1 2 3 tane sık iğne örüyorum. Hemen sağ bacakta sıradaki sık iğneden devam ediyorum. ...24 sık iğneyi bu bacaktan da öreceğim. Üç, 24. Zincirin diğer tarafına geldim. Bir, iki, üç tane de buraya ördüm. Şimdi sayımız 54 sık iğneye çıktı arkadaşlar. İşaretimi artık buraya yerleştireceğim.
Bakın şuradaki sık iğneyi atlamayın arkadaşlar. Bu bazen burada sıkışıyor, görülmeyebiliyor. Oradan başlıyorum. 24 tane sık iğne olacak bacakta. Oradan doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Şimdi sayım 54 sık iğneye çıktı demiştim. Böyle öreceğim. Böyle. Sonra buradan devam edeceğim. Hiçbir değişiklik yok. Bu şekilde zincirin üstlerine zaten örmüştük. Buradan böyle toplam işaretimin olduğu yere kadar 54 sık iğne yapacağım. Bunu tam ikinci sıradan başlayacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 sıra daha. Toplam 7 sıra dümdüz 54 sık iğne öreceğim arkadaşlar. Bakın bacaklar birleşti. Ayaklar bu şekilde duruyor. 7 sıra daha dümdüz örüp geleceğim. 7 sıra daha 54 sık iğne yaptım. Toplamda beyaz ile sıramız 2, 4, 6, 8 oldu. Şimdi ten rengine geçeceğim. Son sık iğnenin şu kısmına tığımı geçirdim. Ten rengini böyle bu tarafa aldım. Şimdi işareti çıkarıyorum. Buraya takıyorum. İlk sık iğnenin arka lobuna batıp sık iğne yapıyorum. Tekrar arka loblarına batacağım. Bu sırada hep arka loblarına batacağım. Bu lodan öreceğim. Şimdi bu ipi, beyaz ipi çekiyoruz. Bakın. İşaretimi çıkarayım. Zaten krem rengiyle başladığımız yer sıramızın başı. Daha iyi görün arkadaşlar. Bunu çekiyorum. İpi kesip düğümleyeceğim. Şimdi bu lodan yani arka kanatlarına batarak 54 sık iğne bir sıra ten rengiyle yapacağım. Bu şekilde buraya kadar yapıp geliyorum. Tamamladım. Bir sıra yaptım 54 sık iğne. Şimdi bu sırada 7 tane sık iğne öreceğim. 3 4 5 6 7 7 tane ördüm, eksiltiyorum. 7 ör 1 eksilti, toplam 6 kere yapacağım. İkinciyi yapıyorum. 6 7 7 ör 1 eksilt. 4 kere daha 7 ör 1 eksilt, 7 ör 1 eksilt, 7 ör 1 eksilt, 7 ör 1 eksilt. 4 kere daha yapıp geleceğim. Eksiltmelerim bitti. 6 kere eksilttim. Sayım 48 sık iğneye düştü. Şimdi 48 sık iğneyi bir sıra öreceğim. Bir sıra işaretin olduğu yere kadar 48 sık iğne yapıp geliyorum. Bir sıra ördüm. 48 sık iğneyi. Bu sırada 12. sıradayım. 6 tane öreceğim. 4 5 6 6 sık iğne, bir eksiltme. Bunu toplam 6 kere yapacağız, yine alttaki gibi. Yani 6 kere 6 ör 1 eksilt, 6 ör 1 eksilt şeklinde buraya kadar 6 kere eksiltme yapıp geleceğim. 6 kere eksiltme yaptım. Sayım 42 sık iğneye düştü. Şimdi arkadaşlar 13 sıra 42 sık iğne dümdüz dönerek öreceğiz. Arttırma eksiltme yapmadan. Bu arada bakın ben bacaklarını, şu kısımlarını sıkıca doldurdum. Bakın. Bacak formu düzgün olmalı.
Şimdi 13 sıra öreceğim. Yine ördükten sonra buralara elyafı yerleştireceğim arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. 13 sıra 42 sık iğne örüp geliyorum. 42 sık iğneyi 13 sıra dümdüz ördüm. Şimdi bu sırada kolları monte edeceğiz yerlerine. Kollarımız hazırdı. Şimdi burada ilk başta 10 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 8 9 10. Şimdi iki kolumuz da aynıydı. Parmakların ikisi de böyle gelecek, öne gelecek arkadaşlar. Birini böyle, birini böyle yapacağız. Şu birleşme yerleri de arkaya gelecek. Böyle yaparsanız yine arkaya geliyor arkadaşlar. Bakın. Parmağı öne getirin. Birleştirme yeri arkaya geliyor. Yani bitiş noktası. Şimdi birini aldım ben. Burada 10 sık iğne ördükten sonra kolun, bakın şöyle 1 2 3. sık iğnesine batın bitiş noktasından. Yani bakın buradan baktığınızda bir, iki, üçüncü sık iğne ama iç taraftan batıyoruz. Kol ile birlikte gövdeyi öreceğiz. Şu şekilde gövdeye de battım sıradaki boşluğun içine. Bir, yine koldan aldım. Gövdeye battım. 2 oldu. Üçüncü sık iğneyi de ikisini birlikte örerek yaptım. 3 sık iğneyi bu şekilde ördük. Şurada batmadığım sık iğneden, sıradaki sık iğneden devam ediyorum. 18 tane sık iğne var burada. 18 sık iğneyi örüyorum. Şimdi diğer kolu alıyorum. Parmak öne gelecek. Ön kısma. Bu kez şu bitiş noktasından bakın 1 2 3 dördüncü sık iğneye batıyorum. Ortalayacağız. Şu 3 sık iğneyi ortalayacağız arkadaşlar. Birleştirdiğimiz 3 sık iğneyi kolun ortasında olacak. Şöyle 1 2 3 sık iğne ile birleştireceğim. Şimdi gövdeye battım. Birlikte bir sık iğne yaptım. Sıradaki ikinci sık iğne, gövdedeki sıradaki sık iğne, üçüncü, üç sık iğneyi birlikte ördüm. Şimdi gövdeden devam ediyorum. Gövdede 8 tane sık iğne kaldı. 8. Kollarımızı ekledik. Bakın bu şekilde. Şimdi buradan 10 tane sık iğne örüyorum. 10 sık iğne vardı kola kadar. Dümdüz örüyorum. Ve 10. Şimdi bakın kola geçiyorum.
Şu ipi şuradan çıkarayım arkadaşlar. Burada kalmış. Kola geçiyorum. Kolda 3 sık iğneyi örmüştük. Burada 9 tane sık iğnemiz var kolda. Ve 9 tane sık iğne ördüm. Gövdeye geçiyorum. Gövdede burada bakın birlikte örmüştük. Buradan hemen yanından devam ediyorum. Aynı yere batmayın. Yani 3 sık iğne ile birleştirdiğimiz yere batmayın. Zaten burada belli. 18 sık iğneyi diğer kolun burasına kadar öreceğim. 18 tane ördüm. Bakın. Şimdi kola geçiyorum. Şuna batmışım. Hemen yanından 1 2 3 tek tek 9 tane sık iğne öreceğim. Bir tane de burada 9 tane koldan ördüm. Şimdi gövdeye geçiyorum. 8 tane de burada var. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Kolları birleştirdik. Bu şekilde. Şimdi eksiltme yapacağım. Sıraya eksiltme ile başlıyorum. Eksilttim. 7 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi buradan kolun üstünden devam ediyoruz tabii ki. Böyle 7 tane ördüm, eksilttim. Tekrar 7 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar eksiltiyorum. 7 tane sık iğne örüyorum. Beş, 6, 7. Eksiltiyorum. 7 tane sık iğne örüyorum. Altı, 7. Tekrar eksiltiyorum. 7 tane sık iğne örüyorum. Dört, 5, 6, 7. Son eksiltmemi yapacağım. Bu ikisini alıyorum. Eksilttim. 7 tane sık iğnemi örüyorum sıranın sonuna kadar. Altı ve 7.
Sayımız arkadaşlar, burada yazıyorum gördüğünüz gibi sıraları ve kaç sık iğne olduğunu. Sayımız 48'e düştü. Kolları birleştirdiğim bu sırada, kolların üzerinden o ördüğüm sırada 54'tü. Şimdi 48'e düştü. Şimdi omuzlarda eksiltmeler yapacağım. Önce 9 tane öreceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane tek tek ördükten sonra eksiltiyorum. Peş peşe 3 tane eksiltme yapacağım omuzda. Şimdi devam ediyorum buradan. 18 tane sık iğne öreceğim. 2 3 buraya kadar 18 sık iğneyi örelim. 18 tane ördüm. Yine peş peşe 3 eksiltme yapacağım. 1 2 3 Şimdi sıra sonuna kadar yine 9 tane burada sık iğnem var. 2 3 4 5 6 7 8 9 sayım 42 sık iğneye düştü. 6 tane eksiltme yaptık. Şimdi 30. sıradayım. 8 tane öreceğim. 1 2 3 6 7 8 tane ördüm. Yine peş peşe 3 eksiltme yapacağım. 1 2 3 Burada 15 tane sık iğne öreceğim bu kez. On beş. Yine eksiltme yapıyorum 3 tane. 1 2 3 sıra sonuna kadar 1 2 3 4 5 6 7 sık iğnemi ördüm. Sayım 36'ya düştü. Bu sırada 6 tane örüyorum. 3 4 5 6 6 tane ördüm, eksiltiyorum. Yine peş peşe 3 kere eksiltme yapacağım. 2 buraları sıkı yapıyoruz.
ki delik oluşmasın. Bakın arkadaşlar. 3 tane eksilttim. Ön tarafta 12 tane sık iğne örüyorum. Bir, 12. Yine 3 tane eksiltme yapacağım. 1, 2, 3. Kalan 6 sık iğnemi de örüyorum. 2, 3, 5, 6. Sayım 30 sık iğneye düştü. Şimdi bu aşamada kollarına tel yerleştireceğiz arkadaşlar. Böyle elektrik teli 1,5 milim elektrik teli kullanıyorum. Elektrikçiler de bulabilirsiniz. Şöyle yapıyorum ben. Santim de veriyorum ama en sağlıklısı böyle kolunuza, bebeğinizin koluna ölçün arkadaşlar. Şöyle biraz asılın. Ölçün. Şuradan 1,5 santim, buradan da 1,5 santim bırakıp kesiyorum. Kaç santim olmuş? 26 santim uzunluğunda. Şöyle hemen küçücük arkadaşlar kıvırın. Burayı iyice sıkıştırın. Çünkü bileğimiz ince. Buradan geçmesi için bir de saracağız. Küçük bir şekilde. Orası açılmasın diye, batmasın diye. Böyle kağıt bant kullanabilirsiniz. Ayrıca bez bant da yapıyorum ben. Çok fazla sarmayacağım çünkü koldan geçmesi, bilekten geçmesi daha doğrusu zor oluyor şuradan geçerken. Bu avucun içine yerleşecek. Hazırladım. Şimdi şöyle yapın. Kolların ucuna kadar, parmaklara kadar gelmesi lazım. Bu şekilde yerleştirdim. Şimdi buralara elyaf yerleştireceğim. Bakın burası yumuşak. Omuzlarına da yerleştirin arkadaşlar. Şuradan şöyle kolun burasına yerleştirebildiğiniz kadarıyla buradan böyle ittirin arkadaşlar. Çünkü orası biraz boş kalıyor. Sadece tel var. Şuraya bakın doldurdum. Aynı şekilde diğer tarafa da yapacağım. Bakın arkadaşlar şuralarına ve gövdeye sıkıca yerleştirdim. Şimdi bu sırada yine eksilteceğim. 3 sık iğne örüp bir tane eksilteceğim. 6 tane böyle rutin arttırma eksiltme yapacağız pardon. Yani 3 sık iğne bir eksilti 6 kere yapacağım.
bir kere yaptım. 3 sık iğne bir eksilt, 3 sık iğne bir eksilt, böyle 5 kere daha 3 sık iğne bir eksilt şeklinde eksiltme yapacağım. Eksiltmelerimi tamamladım. 6 kere 3 ör bir eksilt yaptım. Şimdi bu sırada 2 tane öreceğim, bir tane eksilteceğim. 2 ör, bir eksilt. Bunu yine 6 kere yapacağım. Böyle sıranın sonuna kadar 2 ör, bir eksilt. Eksilttim 6 kere, toplam 2 ör, bir eksilt yaptım. Şimdi bu sırada 3 kere eksilteceğim. 4 tane öreceğim. 1 2 3 4 ör, bir eksilt. Bunu 3 kere yapacağım. Burası sıkıştı arkadaşlar. Biraz zor oluyor kameranın önünde. 4 ör, bir eksilt, 4 ör, bir eksilt. 2 kere daha yapacağım. Toplam 3 kere yapmış olacağım. 3 tane eksilttim. Sayım 15 sık iğneye düştü arkadaşlar. Şimdi burada kafaya girecek olan parçayı öreceğiz. Devam edeceğiz. Onun için boyun için önce böyle tel kesiyorum. Yine ölçelim. 27 santim 27 santim uzunluğunda tel kestim. Şu şekilde kıvırdım arkadaşlar. Bu şekilde şöyle ikiye katlayın. Biraz bir kısmını, bir tanesini şöyle uzun bırakın biraz. Şöyle çevirin. Şu şekilde. Daha sonra bu uzun olan kısmı şöyle aşağıya doğru kıvırıp sıkıştırın arkadaşlar. Sivri olmasın diye o şekilde yapıyorum. Şimdi burayı biraz saralım. Şimdi buraya tel yerleştireceğimiz için arkadaşlar teli böyle hazırladık. Yalnız onu en son yerleştireceğim. Boyun kısmını ördükten sonra. Şimdi şuradaki telin ön kısmından böyle bir makasın yardımıyla böyle yer açın arkadaşlar. ...15 sık iğneyi 5 sıra örelim. Dümdüz 5 sıra örüp geliyorum. 5 sıra ördüm arkadaşlar boynu. Ben dönen kafa yapacağım dediğim gibi. Eğer dönen kafa istemiyorsanız boyunu burada bırakabilirsiniz arkadaşlar. Burada ilmek kaydırma yapıp ipi kesip 50 santim dikecek kadar uzun bir ip bırakıp kesebilirsiniz. Ve daha sonra telini yerleştirebilirsiniz bu şekilde. Ben dönen kafa yapacağım için şimdi bunu uzatacağım. Eksiltme yapacağım bu sırada. Burada 3 tane örüyorum. 2 3 eksiltiyorum. 3 tane örüp eksilteceğim 3 kere. Sayımı 12'ye düşüreceğim. 2 3 ör, bir eksilt,
1 2 3 ör, 1 eksilt. Sayım 12'ye düştü. Şimdi 3 sıra daha 12 sık iğne olarak dümdüz öreceğim. 3 sıra örüp geliyorum arkadaşlar. 3 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi bu aşamada çok fazla uzatmadan teli takacağım. Yalnız önce bir şöyle bir yerini tekrardan bir kontrol edelim. Yer açılsın. Şimdi boyun kısmına, şurası bakın neresi boyuna geliyor. Şu kısım boyuna geliyor. Ben de oraya böyle kullandığım sökük iplerden buraya dolayacağım arkadaşlar. Orayı tam ölçelim tekrar. Bakın şurası, şurada 2 santimlik bir yeri, şu kısmı kalın yapacağım arkadaşlar. Kalınlaştıracağım. Çünkü boyun boş kalmasın istiyorum. Ya da elyaf da yerleştirebilirsiniz. Şöyle yapıp arkadaşlar, bakın buraya yerleştirdikten sonra buradan elyaf yerleştirip boyunu doldurabilirsiniz. Ama böyle bir yöntem de göstereceğim size. Şöyle aşağıya doğru dediğim bu kısma şöyle, burasını da şöyle saralım biraz. Esas boyun kısmımız şurası. Şimdi orayı biraz daha, bir tur daha gidiyorum. Bir tur daha aşağıya doğru. Burada arkadaşlar ipi kesip tekrar küçük bir bant yapıştıracağım. İpin açılmaması için. Telimi yerleştirebilirim. Bu kısım boyuna gelecek şekilde. Bakın böyle. Boyun dolu oldu. Şimdi birkaç sıra daha burada toplam 6 sıra daha öreceğim. 6 sıra 12 sık iğne öreceğim. 6 sıra daha ördüm ama arkadaşlar bakın, bir sıra daha örmek istiyorum. Bu tam kapansın. Bir sıra daha öreceğim. Böyle dümdüz bir sıra daha örüp geliyorum. Bir sıra daha ördüm arkadaşlar. Bakın tel iyice kapandı. Şimdi kapatacağım artık burayı. 6 tane arka arkaya eksiltme yapacağım. 12 sık iğnem vardı. 2 5 6 oldu herhalde arkadaşlar. 6 oldu. 6 kere eksilttim. Bunu bu şekilde çıkarıyorum. Bu 6 sık iğnenin her birinden geçirerek bu ipi geriye doğru böyle büzeceğiz orayı.
Böyle sıkıştırıp arkadaşlar burada düğümleyeceğim ve içeri alacağım ipi. Burada sıkıca düğüm yapıp şöyle şurada düğümleyebilirim arkadaşlar. Şöyle. İğneyle de yapabilirsiniz. Bunu iğneyle içeri çekeceğim. Böylece arkadaşlar gövdemiz bitti. Döner kafa yaptığımız için boynu bu şekilde hazırladık. Böylece bu bölümün de sonuna geldim. Bir dahaki bölümde kafasını yapacağız. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olmanızı, yorum ve beğenilerinizle de destek olmanızı istiyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.